Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün donut tarifini paylaşacağım. Donutun en orijinal tarifi kesinlikle budur. Orijinal donut yapan bir kanaldan aldım. Türkçe versiyonunu da size ulaştırmak istedim. Hem gramlı tarifi vereceğim hem de kaşıklı bardaklı ölçüleri vereceğim. Kesinlikle tam tutan, asla yağ çekmeyen şahane donut tarifini denemelisiniz. Bu donut tarifini denedikten sonra başka tarif aramayacaksınız. Donut nasıl yapılır? Buyurun yapımına geçelim. Uygun bir kabın içerisine 1 paket instant maya, 2,5 yemek kaşığı toz şeker ve 250 milim ılık sütü alarak karıştıralım ve kapağını kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakalım. 10 dakika sonunda mayamız aktif oldu. İçerisine 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı koyalım. 1 paket vanilya, 2 çay kaşığı tuz koyalım ve sıvı malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyerek birer bardak ekleyerek sürekli spatula ile karıştıralım. Başlangıçta mutlaka bir spatula ile karıştırmalıyız. Çünkü içerisinde tereyağı var ve elimizle karıştırırsak elimizin sıcağıyla tereyağı eriyecektir ve alması gerektiğinden daha fazla un alacak. O zaman da sert bir hamur olacak. İlk başta spatula ile karıştıralım. Daha sonra hamur birbirini bulduğu zaman elimizle karıştırmaya başlayalım ve hızlı hızlı hamuru toparlayalım ki tereyağı eriyip fazla un istemesin. Burada kaşıklı bardaklı ölçülü şekilde veriyorum. Yalnız ben de tartarak yaptım kesinlikle. Tarttığım malzemeleri size kolaylık olması için kaşıkla ve bardakla anlatmaya çalışıyorum. Gramlı hali de kesinlikle açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Eğer size hala cıvık geliyorsa 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz. Hamur spatula ile toplandıktan sonra tezgaha aldım ve tezgahın üzerinde birkaç dakika daha yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edince de tekrar yoğurma kabına aldım ve kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. Evet, 1 saatin sonunda hamurumuz gayet güzel mayalandı. Havasını alalım. Tekrar tezgaha alarak un serpelim ve biraz daha toparlayalım. Hamuru toparladıktan sonra merdane ile açmaya başlayabiliriz. Merdane ile açalım ve yaklaşık 1 parmak kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu güzelce açalım. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Yorumlara küçük bir emoji de olsa mutlaka bir yorumda bulunun. Şimdiden teşekkür ederim. Hamurumuzu güzelce açtık. Şöyle 1 parmak kalınlığında oldu. Şimdi uygun bir kurabiye kesme aparatı ya da bir bardakla yuvarlak şekilde keselim. Kamera çekmemiş bu hamuru kesmemi ama kalan hamurun nasıl açıldığını ve nasıl kestiğimi tekrar gösterebileceğim. Evet, kalan hamuru da yine 1 parmak kalınlığında olacak şekilde açtım ve bardakla yuvarlak şekilde kestikten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir metal bir aparat vardı evde, onu kullandım. Sizler de krem şanti poşetinin duyularından birini kullanabilirsiniz ya da bir kapak kullanabilirsiniz ya da farklı bir malzeme varsa evinizde ortasında küçük delikler açabilirsiniz. Şu şekilde
halka şeklini verdikten sonra onları da diğerlerinin yanına tepsiye koyalım ve üzerini temiz bir bezle örterek yaklaşık 10-15 dakika mayalandıralım. Kenarlardaki hamuru da alalım. Onları birleştirelim. Biraz sonra onları da açacağız. Hamuru bitirene kadar açmaya ve şekil vermeye devam edelim. Eğer tarife birebir uyarsanız gerçekten şahane, çok güzel donutlarınız olacak. Kesinlikle birebir uymalısınız. Malzemelerin gramlı miktarını açıklamalar kısmına koyacağım. Sizler açıklamalardan bakarak isterseniz gramlı da yapabilirsiniz. Herkesin evinde terazi olmayacağını bildiğim için kaşıklı ve bardaklı ölçüleri de veriyorum. Bütün hepsine şekil verdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtelim ve 15 dakika bekleyelim. Ve 15 dakika sonra örtüyü kaldıralım. Gördüğünüz gibi hepsi mayalandı. Çok güzel oldu. Yağlı kağıtları makasla tek tek keselim. O şekilde kızarmış yağın içerisine atacağız. Şeklinin bozulmaması için. İki türlüsünü de denedim. İki türlüsünü de size göstereceğim. İsterseniz bu şekilde yağlı kağıtla içerisine atın. İsterseniz de elinizde ters çevirerek yağın içerisine atabilirsiniz. Yağ çok fazla kızgın olmaması lazım. Yoksa hemen dışı kızaracak ve siz piştiğini zannederek çevireceksiniz. İçi çiğ kalacak. O yüzden yağ hafif kızarmış olacak. İçerisindeyken yağ kızmaya devam edecek. Bakın şahane bir şekilde kabarmış. Kocaman, çok güzel bir şekilde mayalanmış. Gördüğünüz gibi şimdi yağlı kağıtları çıkarabiliriz. Şahane, bakın kesinlikle puf puf, kesinlikle yağ çekmiyor. Hiç altına peçete sermenize bile gerek yok. Hepsi bittikten sonra yağ miktarını göstereceğim. Nasıl olur da hiç yağ çekmeden pişer, şaşıracaksınız. Dediğim gibi isterseniz yağlı kağıtla yağın içerisine atıp yağlı kağıtları çıkarın. İsterseniz de ben elimin üzerinde ters çevirerek yağlı kağıtları çıkarıp o şekilde yağın içerisine bıraktım. O şekilde de bozulmadı. Öyle de deneyebilirsiniz. Bakın elimin üstünde de ters çevirip yağın içerisine bırakıyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Şahane bir şekilde mayalandı ve çok güzel bir şekilde, bakın hiç şekli bozulmadan kolaylıkla çevirebiliyorsunuz. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bunu denedikten sonra başka tarif aramanıza gerek kalmayacak. Dediğim gibi orijinal donut tarifini veren bir kanaldan aldım. Türkçe versiyonunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu tariften kesinlikle memnun kalacaksınız ve bir daha başka tarif aramayacaksınız. Puf puf, yumuşacık. Bakın hiç altına peçete bile sermeme gerek yok. Zaten yağ çekmiyor. Hepsini tek tek pişirdikten sonra artık süsleme aşamasına geçebiliriz. Tekrar gösteriyorum, bakın elimin üzerinde ters çevirerek hepsini kızartıp ters çeviriyorum. Kesinlikle çok leziz, şahane bir tarif. İçi yumuşacık, asla yağ çekmeyen orijinal donut tarifi. Son donutları da yağın içerisine atıyorum. Bakın yağda neredeyse hiç azalma olmadı. Kesinlikle yağ çekmediğini buradan da anlayabilirsiniz. Yağın miktarını
Görüyorsunuz. Hepsi pişti. Gördüğünüz gibi bu ölçülerle toplam 28 adet donut çıkıyor. Şimdi süslemeye geçebiliriz. İlk önce toz şeker kullandım. Sade toz şekerin içerisine daldırıp çıkardım. Bu şekilde toz şekerli donut hazırladım. 2-3 tane toz şekerli donut hazırladım. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı kadar toz tarçın ekleyerek karıştırdım ve 2-3 tane de o şekilde tarçınlı donut hazırladım. Süslemek, çeşitlendirmek tamamen size kalmış. İstediğiniz şekillerde, istediğiniz lezzette donutlar hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oldu. Sade toz şekerli de çok güzel oldu. Sade şekerli ve tarçınlı şekerli donutları hazırladım. Bir tabak bu şekilde yaptım. Diğerlerini de farklı şekilde süslemeyi tercih ettim. Tercih sizin. Diğerlerini de çikolatalı süslemeye karar verdim. Benmari usulü erittiğim beyaz ve kakaolu çikolatayı gördüğünüz gibi tek tek batırdım ve soğuması için tabağa alıyorum. Benmari usulü erittiğim çikolatanın kıvamı her zaman istediğim gibi olmayabiliyor. Ben bunları şu şekilde yaptım. 60 gram kakaolu çikolatayı benmari usulü eritirken içerisine 3 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Aynı şekilde beyaz çikolatayı da benmari usulü erittikten sonra çok katı oldu. İstediğim kıvamda olmadı. Onun da içerisine 3 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Çay kaşığının ucuyla tereyağı da ekleyebilirsiniz içerisine. Donduğunda daha parlak olacaktır. Ve üzerini pasta süsleriyle süsleyebilirsiniz. Çeşit çeşit, tamamen size kalmış süslemesi. Bütün hepsini aynı şekilde süsledim. Bakın şahane parlak bir çikolatası oldu. Nefis. Soğuduğunda sertleşecek ve daha da nefis olacak. Görüntüsüyle, tadıyla, yumuşaklığıyla şahane orijinal donut tarifi. Kalan çikolatayı yağlı kağıttan küçük bir sıkma poşeti yaptım ve içerisine koydum. Beyaz çikolatanın üzerine kakaolu çikolata sıktım. Kakaolu çikolataya batırdığım donutların üzerine de beyaz çikolatayla çizgiler çizerek desen verdim. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Çocuklar görünce çok sevindiler. İnanılmaz mutlu oldular. Beslenmelerine de koydum. Okulda da arkadaşlarıyla paylaşarak yemişler. Çok mutlu geldiler eve. Kesinlikle sizler de yapıp denemelisiniz. Çocuklarınızı bu tattan kesinlikle mahrum etmemelisiniz. Şimdi doku testine geçebiliriz. Öncelikle bıçakla kesiyorum. Daha sonra elimle kıracağım. Bakın içi kupkuru, kesinlikle hiç yağ çekmemiş. Yumuşacık. Bastırdıktan sonra bırakıyorum ve tekrar eski formuna geri dönüyor. Bakın şahane, yumuşacık, pamuk gibi. Elinizle kırdığınızda da aynı şekilde. Bakın bastırıyorum, tekrar eski haline geri geliyor. Çok güzel, yumuşacık, pamuk gibi, nefis, yemelere doyamayacağınız bir donut. Kesinlikle denemelisiniz. Bakın çikolatası artık dondu. Şahane görünüyor. Yani hazırından kesinlikle daha lezzetli ve daha sağlıklı. Dışarıda bu lezzeti asla bulamazsınız. Bakın yine bıçakla kestim. İçi kupkuru, kesinlikle yağ çekmemiş ve dolu dolu, şahane. Bakın bastırıyorum. Yumuşacık.
kesinlikle denemelisiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.